Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Asalet Çalışkan. Bugün sizlerle bu güzel gördüğünüz kadife iple örülmüş tavşanları paylaşacağım arkadaşlar. Biri normal sık iğne ile örüldü, biri de çapraz sık iğne ile örüldü. İkisinin de sayıları aynı arkadaşlar. Çapraz sık iğne ile ördüğünde biraz daha küçük olabiliyor. Boyutu sizi o yüzden şaşırtmasın ikisi de. Yani bunu öreceğimiz sayılarla normal sık iğne örerseniz bu boyutta, çapraz örerseniz de bu boyutta bir tavşanınız olmuş oluyor. İsterseniz normal amigurumi ipiyle de örebilirsiniz arkadaşlar. O zaman da yani yine öyle küçük şu kadar bir tavşanımız olmuş olacak elimizde. Tığım benim 4 numara arkadaşlar. 4 numara tığ kullanacağım. Gözler 8 numara. Burun işlemesi için şöyle pembe, açık pembe bir ip kullandım. Sizler elinizde kadife açık pembe varsa onu da kullanabilirsiniz. Elyaf'a ihtiyacımız olacak. İğne ve makas. Şimdi eğer hazırsanız yapımına başlayalım. Tığ numaram 4 numara kullanacağım arkadaşlar. Eğer normal ip kullanmak isterseniz de 2.2 veya 2 numara iple örebilirsiniz. Ben genelde amigurumi iplerini 2 numarayla örüyorum. Kadife iple sihirli halka yapmak biraz zor olduğu için zincir çekerekten başlayacağım. Şimdi şöyle bir tane zincir çekip saymıyorum. 1-2 zincir çekiyorum. Şu ilk çektiğim zincirin içerisine batıp sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 tane sık iğne yaptıktan sonra arkadaşlar hemen ilmek belirleyici koyacağım. Şimdi bir sonraki sıraya geçiyorum arkadaşlar. Burada 1 aynı yere 2 1 batıyorum. Aynı yere 2. Yani her sık iğnenin tepe kısmına 2 kere batıyorum arkadaşlar. 8 tane olan sık iğnemi toplam 16'ya çıkartıyorum. Daha sonra ipimi yine bu tarafa alıyorum ve 3. sıramdayım. Bu sıramda da bir sık iğne örüyorum. Yandaki sık iğneye bir arttır yapıyorum. Bir sık iğne örüyorum. Yanındakine bir arttır yapıyorum. Bir sık iğne, bir arttır. Bu şekilde hepsine dönüyorum arkadaşlar. Toplamda 24 tane sık iğnemiz olmuş oluyor. Geldim arkadaşlar. Şimdi bu 24 tane sık iğnemi bir sıra boyunca düz bir şekilde örüyorum. Hiçbir arttırma eksiltme yapmıyorum. Her sık iğnemin tepesine bir kere batıyorum. Toplam 24 tane sık iğnemi düz bir şekilde örüp geliyorum. Devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi geldim yine sıra başına. 1 2 3 4 5 6 tane sık iğne işledim. 7.'ye çift batıyorum. Tekrar 1 2 3 4 5 6 tane sık iğne işledim. 7.'ye çift batıyorum. Aynısını tekrarlıyorum. 6 sık iğne 1
2, 3, 4, 5, 6, 7'ye çift batıyorum. Toplamda 27 tane sık iğnemiz olmuş oldu. Son kalanları da düz bir şekilde ördüm. Şimdi bu 27 tane sık iğnemi arkadaşlar bir sıra boyunca düz bir şekilde örüyorum. Arttırma eksiltme yapmıyorum. Her birinin tepesine tek batarak devam ediyorum. Devam ediyorum arkadaşlar. Bir sıra daha 27 tane sık iğnemi örüyorum. Yani toplamda 2 sıra boyunca düz örmüş olduk. Şimdi yine sıra sonuna kadar örüp geliyorum. Geldim arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. 9 tane sık iğne yaptıktan sonra bir tane popcorn yapacağız. Bu şekilde yapacağız. Pardon. Tığıma ipimi doluyorum. Sık iğneye batıyorum. Alıyorum. Bir kere işliyorum. Tığımda 2 tane kaldı. Tekrar yapıyorum aynı işlemi. Bir kere işliyorum. 3 tane kaldı. Bir daha yapıyorum. Bir daha işliyorum. Tığımda 4 tane kaldı. Ve hepsini birden işliyorum arkadaşlar. Daha sonra şöyle parmağımla hafif itleyip yandaki sık iğneye tekrar batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane sık iğne yaptıktan sonra arkadaşlar tekrar bir tane daha popcorn yapıyorum. 1, 2, 3 ve 4. Pardon, fazla oldu. Hepsini bir işliyorum. Parmağımla ittiriyorum ve normal sık iğnemi yapıyorum. Sıra sonuna kadar kalan bütün ilmekleri tek batarak sıramı tamamlıyorum. Geldim arkadaşlar. Şimdi 2 sıra boyunca hiçbir arttırma eksiltme yapmadan 27 tane sık iğnemizi örüyoruz arkadaşlar. Şurada bakın kaçırmayın. Yine popcornun da tepe kısmına batıyoruz. Batmazsak eksiltme olur. Bu şekilde örüp geliyoruz. Evet, geldim arkadaşlar. Devam ediyorum. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 sık iğne ördüm. Bir tane popcorn yapıyorum. 2, 3. Hepsini birden işliyorum ve yandakine batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dokuz sık iğne ördüm. Bir tane popcorn yapıyorum. Hepsini birden işliyorum ve geri kalan ilmeklerimi düz bir şekilde işliyorum. Tığımı bu tarafa aldım. Şimdi arkadaşlar eksiltmelerimizi yapacağız. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7. ve 8.'yi birlikte işliyoruz. Kestim. Tekrar devam ediyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8'i birlikte işliyoruz. Bu şekilde 3. kesmemizi daha yapıyoruz. 6 sık iğne, bir kez pardon. Daha sonra kalan ilmekleri beraber işleyip tamamlıyoruz. Evet, geldim arkadaşlar. Şimdi bu aşamada gözlerimizi takalım. 1 2 3 4 5. 5.'nin üstüne, yani şöyle araya değil arkadaşlar, şöyle üstüne takacağım. Çünkü kadife ipte oralar daha sağlam oluyor. Şöyle taktıktan sonra 1 2 çizgi sayıyorum. Bakın şöyle üçüncüsünü yine arasına takıyorum. Dediğim gibi kadife ipte sık iğnenin üzeri arkadaşlar şöyle daha sağlam oluyor. Şimdi arkasını takacağım arkadaşlar. Taktıktan sonra bir de evet, şöyle çakmakla şu uç kısmını yakacağım. Benim çakmağım artık kullanmaktan bayağı şey oldu. Biraz eridikten sonra mühürlüyorum. Şu şekilde oldukça sağlam oluyor. Şimdi bu aşamada biraz doldurmak da gerekiyor arkadaşlar elyafımızı. Ben kadife ipleri çok aşırı doldurmuyorum. Yani zaten dediğim gibi kalın bir ip olduğu için biraz esneyip aralıklı, delikli olabilir. Bu sefer elyaflar çıkabilir arkadaşlar. Hem de o böyle yumuşaklık, peluşluğu da kaybetmek istemiyorum. Çok aşırı değil. Tabi çok gevşek de değil. Bu sefer çabuk deforme olur. O yüzden normal dolduruyorum. Devam edeceğim. İpimi bu tarafa aldım. Şimdi 24 tane sık iğnemiz kalmış oldu arkadaşlar. Bu 24 tane sık iğnemi ikisini bir alıp işleyeceğim. Sürekli sıra sonuna kadar 2 işleyeceğim. Her iki ilmeği bir alıp işleyeceğim. Yani 24 tane sık iğnemi toplamda 12 tane sık iğneme düşüreceğim bu şekilde. Her iki ilmeği bir alıp işliyorum. Yani sürekli kesme işlemi yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. Devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi biraz daha elyaf dolduracağım. Şimdi 12 tane sık iğnemi yine aynı şekilde beraber örüyorum. Şöyle ikisini bir işliyorum arkadaşlar. Yani toplam 12'yi de 6'ya düşürmüş olacağız. Evet. Şimdi bu aşamada artık ipimizi kesebiliriz. Eğer sizler elinizde aynı renkte tonda bir ip varsa onunla da toplayabilirsiniz. Kadife iple biraz dikiş yapmak zor olabiliyor çünkü arkadaşlar. Şimdi şöyle yapıyorum. Belirleyicimi de çıkartıyorum. Şu elimde kalan biraz elyaf var. Onu da hemen biraz ekleyeceğim. Yani benim için yeterli arkadaşlar bu kadar elyaf, ama dediğim gibi biraz daha isterseniz doldurabilirsiniz. Bu tamamen size bağlı. Bakın bu şekilde çaprazda bile hafif bir boy farkı var dediğim gibi. Şimdi bu kısmı iğne ile toparlayacağız arkadaşlar. Ondan önce ben hemen şöyle kulaklarımızı da yapacağım. Hepsini bir aynı anda dikelim.
Yine ipimi alıyorum. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Aslında 6 tane de, pardon, 7 tane de çeksek. Aynen 7 tane çekelim arkadaşlar. Bir zincir atlıyoruz. İkincisine batıyoruz. Bir tane sık iğne yaptım. Daha sonra tığıma ipimi doluyorum. Geri kalanlarını yarım trabzan örüyorum. Tığıma ipimi doluyorum. Hepsini bir çekiyorum. 2, 3, 4, 5. Ben şu ilk çektiğim zinciri yine saymıyorum arkadaşlar. Sizler sayabilirsiniz. O şekilde de yapabilirsiniz ama ben saymıyorum. Tığıma ipimi doluyorum. Şimdi dönüyorum. Şu ipim şurada duruyor arkadaşlar. Bunu yürütmeyeceğim. Aynı şekilde karşı tarafa da, zincirlerin karşı tarafına da yarım trabzan örüyorum. Son sık iğneye kadar, son zincire kadar. Son zincire geldim arkadaşlar. Burada son zincire bir tane sık iğne yapıyorum. Birleştirmemi yapıyorum. Kaydırmamı yapıyorum arkadaşlar. Şu şekilde kulağımızın biri hazır. Bunu şöyle aralardan yürüteceğim. Aslında işlerken de yürütebilirdik ama belki farklı bir teknik bulurum diye denemek istedim ama olmayacak. O yüzden böyle yapacağım. Şimdi ipimi şöyle kesiyorum. Ve çıkarttım. Bir tane daha aynısından yapıyoruz. Evet, geldim artık arkadaşlar. Tığıma ipimi takıyorum. Kulaklarım. Şimdi geldim. Şöyle tepe kısmına şöyle koyaraktan birinci sıranın bitim yerinden arkadaşlar batıyorum. Ve aynı yere şöyle birkaç defa batarak pekiştiriyorum. Şöyle herhangi bir yerden çıkıyorum. Hiçbir düğüm falan yapmıyorum arkadaşlar. Burada iğnemi çıkarmam zor olacak. Birden ipi keseceğim. Aynı şekilde diğer kulağımı da hemen yanına dikeceğim. Evet, ikinci kulağımı da hemen yanına diktim arkadaşlar. Şu ipimi buradan yine batıyorum ve şu ilk kulağımın ipinin aynı yerden çıkıyorum. İkisini birbirine düğüm yaparak sabitleyeceğim. Evet. Birkaç kere sıktıktan sonra bu ipimi de şöyle makasımla örgüme zarar vermeden, hatta yine şöyle kalemle de olabilir. Evet. Kulaklarımızı diktik. Şimdi şu alt kısmını toplayacağız. Bu 6 tane sık iğnemiz kalmıştı. Her birinin şöyle tepesine batıyorum. Bir iç taraftan, bir dış taraftan. Yapım tıkalı.
Evet. Şimdi ipimi şöyle koparmayacak şekilde hafiften çekiyorum. Düğümümü atıyorum. Gerçekten kaliteli bir kadife ip kullanırsanız arkadaşlar, yani böyle çok kolay kolay ipliğiniz kopmayacak veya sökülmeyecek. Ama şu ipim benim mesela markasız bir ipti. Onda inanılmaz zorluklar yaşadım. Çok, yani beni çok zorladı. Ama bu ipim marka bir ipti. O kadar çok zorlamadı. Şimdi hazır arkadaşlar. En son şöyle yapalım. Bir de burun yapalım. Kullanıyorum arkadaşlar bu kısımda. Sizler elinizde pembe kadife varsa eğer onu da kullanabilirsiniz. Benim elimde açık pembe bir kadife ip yoktu, o yüzden normal kullanacağım. Burada tek kat yaptım ama şimdi çift kat yapmak istiyorum. Çünkü biraz daha belirgin olsun istiyorum. İpimi tamamen çekmiyorum. Şöyle hemen 2 tane sık iğne atlıyorum. Bir alttan çıkıyorum. Şöyle ortadan tekrar batıp ilk başladığım yerden çıkıyorum. Bu kısımda da yine düğümümüzü atalım. Çantaya maskot olarak kullanabilirsiniz. Anahtarlık için belki bir tık büyük olabilir ama çocuk odalarında süs olarak kullanabilirsiniz. Oyuncak harici olarak bahsediyorum. Ve tabii ki oyuncak olarak da kullanılabilir arkadaşlar. Gözlerden emin olmazsanız bebekler için işleme göz de yapabilirsiniz. Uykucu tavşan gözlerini bilen arkadaşlarım vardır belki. Öyle de yapabilirsiniz. Tavşanımız hazır arkadaşlar. Ben çok sevdim. Umarım sizler de sevmişsinizdir. Videomu sonuna kadar izleyen bütün arkadaşlarıma teşekkür ederim. Bu arada şöyle göstereceğim. Bakın, yani bu ipte mesela ortayı kapatmakta çok zorlandım ama turuncuda herhangi bir sorun yok ve çok güzel pürüzsüz oldu. Demek istediğim buydu. Eğer imkanınız varsa kaliteli, güzel, marka bir kadife iple siz de böyle çok tatlı tavşancıklar yapabilirsiniz. Eğer kendiniz yapabilirseniz ayıcık kulağı yapıp aynı şekilde ayıcık da yapabilirsiniz. Siyah beyaz panda yapabilirsiniz. Ben hepsini tek tek yine üretmeye çalışacağım. Sizlerle paylaşacağım. Hem buradan hem Instagram hesabımdan beni takip etmeyi unutmayın. Bu videom buraya kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.